Anlaşmayı imzaladık. Hünkârımız huzura beklerler sizi. Buyurun. Vaktinde geldiğiniz için teşekkür ederiz Samdul Efendi. Aman hünkârım, siz emredin. Bulgar devletinin prensini siz seçiyorsunuz, ben de başvekiliyim. Kendinize dikkat ediniz İstanbulov Efendi. Osmanlı yanlısı olduğunuzu bildikleri için çetecilerin hedefindesiniz. Belki sizin haberiniz yoktur. Lakin askerlerim sizi 3 defa suikastten kurtardılar. Varsın ölelim hünkârım. Ben Osmanlı'nın bu topraklarda kurduğu huzur üzerine doğmuş biriyim. Şimdi sizi huzurumuzu kaçıran birisiyle tanıştıracağım. Parvus Efendi, geliniz. Tanıştırayım. Bulgar Başvekili İstanbul. Tanıştığımıza memnun oldum. Padişahınıza bağlılığınız ile nam saldığınızı biliyordum. İşittiğime göre Hünkâr Hazretleri Balkan devletleriyle gümrük birliği kurmuş. Acaba sizi dahil etmedi mi? Yanılıyorsunuz Parvus Efendi. Birliği Bulgarlarla kurdular. Biz Bulgarlarla ayrıca bir anlaşma yapacağız. Böylece Osmanlı'dan gümrüksüz mal geçmeyecek. Lakin bizim mallarımızı Bulgarlar üzerinden gümrüksüz satacağız. Yani Parvus Efendi, tüccarımız için karlı bir anlaşma oldu bu. Yeni fabrikaları kurmadan evvel bu anlaşma çok mühimdi. Her şeyden önce gümrüklerimizden geçecek afyon gibi zararlı maddelerin geçişini denetleyebileceğiz. Parvus Efendi. Tahsin Paşa! Tahsin Paşa! Hünkârım, Parvus Efendi rahatsızlandı. Derhal hekimleri çağırınız. emredersiniz hünkârım. Hünkârım, bu adam Osmanlı düşmanıydı. Biz düşmana dahi adil davranmakta emrolunduk. Biz harp ettiğimiz düşmanların bile yarasını sarmış bir milletiz. Bunun aksi düşünülemez. Bizim önümüze kim acize düşmüş olursa olsun yardım etmekle mükellefiz efendi. Kalkıp buraya kadar geldim. Bir yemeklerini tadalım değil mi sevgilim? Burası gerçekten çok şaşırtıcı bir lokanta. Gerçekten şaşırtıcı. Şehzadem, çok utanıyorum.
Beni gerçekten mahcup ettiniz. Niçin? Anlamadım. Ben neden bahsettiğinizi unuttum bile. Teşekkür ederim. Siz de babanız gibi çok yüce gönüllü bir insansınız. Estağfurullah. Handan? Handan iyi misin? Yürüyüşe çıkmıştım. Sancılandım birden. Handan Hanım yardım edeyim, hekime gidelim. Lüzum yok. İyiyim dedim ya. Mesut Hanım sağ ol. Müsaadenizle biz gidelim artık. Mesele neymiş hekim efendi? Henüz bilmiyoruz hünkârım. Lakin bünyesi iflas etmiş gibi. Sarayın bitişindeki revire götürünüz. İyi bakılsın. Emredersiniz hünkârım. Hünkârım, bağışlayın ama düşmanlarınız bu merhametinizi bilirken sizlerle savaşmaları kolay oluyor. Dinimizin emridir efendi. Düşmanlarımıza karşı adil olmak zorundayız. Kosova Meydan Muharebesi bitmiş, Osmanlı sayıca az olmasına rağmen kazanmıştı. Sultan Murat Han, düşmanın yaralı askerleri arasında dolaşırken biri ondan yardım istedi. Sultan Murat, Miloş ismindeki bu adamın Müslüman olmak istediğini duyunca yaklaştı. Miloş, Sultan Murat'ı hançerledi. Bu merhametten ne Sultan Murat pişmandır, ne de onun cengaverleri. Bilirler ki biz kadere teslim olmuşuz. Vazifemizse düşmana bile adil davranmaktır. Hünkârım, dedelerinizin adaletini üzerinizde taşıyorsunuz. Ki dedeleriniz de bu adalet sayesinde Rumeli topraklarını Müslüman etti. Ve yıllarca idare etti hünkârım. Şimdi bir kez daha buna tanıklık ediyoruz. Bu hali Bulgarlara anlatırsınız. Bizim tek arzumuz aleme adalet dağıtıp huzuru kılmaktır. Siz de bugün olduğunuz gibi bize karşı dürüst ve sadık olursanız aramızdaki adalet şaşmayacaktır. Hünkâr, Parbus Efendi saraya gelirken bir hediye getirmiş. Askerler tetkik etmek için alıkoymuşlar. Neymiş hediye? Hünkârım, ahşap bir sandık. Askerlerimiz tetkik etmişler, lakin açamamışlar. Zararlı bir şey gibi görünmüyor hünkârım. Getiriniz. Emredersiniz. Bu sandık hünkârım. Şifreli bir sandık. Vazifelilere söyleyiniz açsınlar. Emredersiniz hünkârım. Burası neresi? Çerkezistan. Aferin. Peki burası? Abbazya. Öğretmenim benim alemde Kafkasya'dan göç etti. Ben de Çerkezistan'dan geldim biliyor musun? Aferin sana, çok güzel çalışmışsın derslerine. Sultanım, Seniha Sultan sizi kabul odasında beklediğini söylememi istedi. Kabul odası mı? Nereden icap etmiş? Bilmiyorum sultanım. Peki öyleyse. İyi dersler çocuklar. Vay maşallah yahu Söğütlücük. Sen de bayağı sağlammışsın ha. Yani insan sana bakınca böyle buna bir tane vurursam yarısı boşa gider diye düşünüyor. Lakin kavisin. Biz sütümüzü Söğüt'te emdik paşam. Helal.
Osman Gazi'nin büyüdüğü topraklardan çürük çıkar mı? Çıkmaz. Görüyorsun ya Lukacığım. Sicilya'ya benzemiyor değil mi burası? Hiç ummadığın bir adam bir anda cengaver oluveriyor. Paşam, Gel Can Efşan'ım gel. Söyle. emrettiğiniz gibi bu boş tenekenin heroini yakıp gökyüzüne savurduk. Desenize payitahttaki kuşların birkaç gün başı dönecek. Bunu yapmayacaktınız. Yahu esasen seni böyle dizle çöktürmeyecektik. Lakin görüyorum ki çökmüş durumdasın. Lokantanın yerini nasıl buldunuz? Şimdi sizin başınızın içinde böyle bir löp et var ya, beyin. Onu kullanmıyorsunuz siz. Lakin biz kullanıyoruz. Kiliseyi su bastığı zaman adamların sana haber uçuracağı aşikar. Söğütlücük de kalktı, o adamları takip etti ve sana ulaştı. Garsonla da yerine değiştirdi. Lütfen dövünmeyiniz. Lütfen. Şimdi ne zamanı biliyor musunuz? Bize payitahttaki bütün bir ağınızı, heroin sattığınız adamları ve kurduğunuz bütün bu teşkilatı vereceksiniz. Lakin öncesinde sizin biraz sesinizi açmak lazım. Bağırtarak. Kızılcığım lütfen. Arrivederci Luca. Arrivederci. Seniha Sultan. Niye çağırdınız beni buraya? Hatırlarsanız Sabahattin bir kavgaya karışmış, neticesinde de karakola düşmüştü. O vakit size Sabahattin'e tuzak kuranın Abdülkadir olduğunu söylemiştim, siz inanmamıştınız. Abdülkadir ise size bu suçlamalarınızın cevabını vermişti. O zaman şimdi cevabı bir de hadisenin mesullerinden dinleyelim. Getirin. Sabahattin'in kavga ettiği adamlar bunlar. Hadisenin hakikatte nasıl cereyan ettiğini Bidar kadına siz de anlatın. Sabahattin Efendi'ye sataşıp kavga çıkardık. Sonra da yalancı şahitlikle ona iftira attık sultanım. Affet. Neden böyle bir şey yaptınız peki? Bunu yapmanızı sizden kim istedi? Şehzademiz Abdülkadir Efendi sultan. Gidebilirsiniz. Gördüğünüz gibi ikimiz de evlatlarımıza yanlış muamele yaptık. Benim oğluma itimadım noksan olmuş, sizinki ise fazla. İkimiz de yanıldık. Sabahattin. Senin burada ne işin var dostum? Abdülhamit ve hanedanıyla yarım kalan işlerimizi tamamlamaya geldim. Abdülhamid'in tarafında olmadığını biliyorum. Ama bu kadar da hınçlı hiç görmemiştim. Ne oldu Sabahattin? Biri damarıma fena bastı. Dinle şimdi. Müslümanların imamı olan bir kişi bazı önemli şer'i konuları şeriat kitaplarından çıkarsa ve bu kitapları yasak etse, yaksa, yırtsa, devlet hazinesini israf edip şeriata aykırı şekilde harcasa, idare ettiği kimseleri şer'i sebep olmadan öldürse, hapsetse, sürse, başka türlü zulümleri de adet edindikten sonra doğru yola yemin etmişken sözünden dönse, Müslümanların yaşayışını tamamen bozacak şekilde fitne çıkarmakta diretip onları birbirine öldürtse, buna engel olacak durumdaki Müslümanlar, onun zora dayanan tutumunu ortadan kaldırıp, İslam memleketlerinin pek çok yerlerinden halife ve hükümdar tanınmadığına dair haberler gelip, yerinde kalmasında zarar ve ayrılışında kurtuluş olduğu düşünülürse, kendisine imamlık ve sultanlıktan vazgeçme teklif etmek veya hal etmek şekillerinden hangisi erbabı hal ve akt tarafından uygun görülmüşse, bu kararın uygulanması gereklidir. Evet, eğer Abdülhamit bu suçları işlerse işimize yarayacak. Onu saltanattan halledecek bir fetvaya benziyor. Evet, Karasoy. Bunun için buradayım. Abdülhamit'in ve dahi hanedanını yıkmak için. Ama fetva emininin bunu onaylaması gerekiyor.
Bunu nasıl yapacaksın peki? Abdülhamit bu suçları asla işlemez. Fetvada isnat edilenleri ona biz yaptıracağız. Birlikte yapacağız. Abdülhamid'i tahtından indirmeye bu kadar kararlı olmanı anlıyorum Sebahattin. Ama bunu ikimizin yapabileceğine inanmıyorum. Parvus. Arkamızda. Bu pusulanın sahibi siz misiniz? Doğru yere geldin. Otur. Fikirlerinle krallığı hak ederken sen kendine prenslik yakıştırıyorsun. Teveccüh ediyorsunuz. Hayır. Hakkını veriyorum. Bu topraklarda kuracağımız yeni devletin kralı olacaksın. Bir planınız mı var? Bu fetva Abdülhamid'i tahtından indirecek. Şimdi beni iyi dinle. Plan şu. Bu gördüğün tozu soluyacağım. Beni hasta edecek. Sonra da Abdülhamid'e gideceğim. Ben onun yanında hasta yatarken bu işleri kimin yaptığına şaşıracak. Kime karşı savaştığını bilmeyecek. O içeride olacak. Biz dışarıda. Parvus üzerine düşeni yapacak. Bize de burada yazılanları yapmak düşüyor. Benden ne istiyorsun? Bugüne kadar elde ettiğin harbiyeli talebeleri idareye karşı kışkırtman yeterli. Daha fazla kişiye ihtiyacımız olacak. Suikastleri kim yapacak? Luka da gerektiği kadar suikast yapacak tabii. O şer'i kitapları kim imha ettirecek? Gert, Ruth, Bel. O ayrı bir yol yürüyor. Bel'i nasıl ikna edeceksin? Bu plan hepimizin yolunu birleştiriyor. Sana güveniyorum Sabahattin. Ama Parvus benim için büyük bir muamma. Onun lehine neticelenecek bir plana hizmet etmek istemiyorum. Parvus'un arkasından çevirdiğin oyunları biliyorum. Pederimle çevirdiğin oyunları. Ha, merak etme. Bu aramızda ufak bir sır olarak kalacak. Parvus'un kazanmasını istemiyorum Sabahattin. Abdülhamit'in tahttan inmesini istemiyor musun? Burada kazanan biz olacağız. İstediğimiz gücü elde ettiğimizde Parvus'a da ihtiyacımız kalmayacak. Ne diyorsun? Yapacağım. Hamdolsun ki fabrika kurmak hususunda karşımıza çıkan manileri bertaraf ettik. Bu nasıl oldu hünkârım? Bankalar borçları 2 katına çıkarmıştı. Gümrük Birliği anlaşmasında da taraf olmadık diye biliyorum. Taraf olmadık. Lakin Yunan, Rumen ve Bulgarlar arasında bir gümrük birliği kurduk. Biz de Bulgarlarla anlaşarak o birliğe taraf olmadan girmiş olduk. Fabrikaları açmaya azmetmemiz bile düşmanlarımızı endişelendirdi. Niçin bilir misiniz paşalar? Niyetimizi bilirler çünkü. Niyetimiz nedir hünkârım? Duyunu umumiye borçlarını ödeyip defetmek. Fabrikalar çalışınca hem karımız artacak hem de duyun umumiyenin iş alanı kısıtlanacak. Vakti geldiğinde duyunu umumiyeyi çağıracağız. Borçların yarıya indirilmesini teklif edeceğiz. Bu mesele yeni bir devlet kurmak kadar mühimdir paşalar. Duyunu umumiyeyi defedersek devletimiz nefes alacak. İnşallah. Lakin bu hususta dikkat etmek gerekir hünkârım. Niçin paşa? Siz de bilirsiniz ki Batı bizi borçlu tutmak ister. Borcumuzu ödemesek onların işine gelir. Gelir ki devleti kontrol edebilsinler. Öyle paşa. Biz de bunun için o borçları ödeyeceğiz. Lakin hünkârım,
Benim bir hususta korkum var. Neymiş o husus Mahmut Paşa? Sultan Abdülaziz devrinde de borçlar ödenilmek istenmişti. O dönemin paşaları akıllarınca hamlelerde bulunmuştu. Lakin ihtilal oldu. Sultan Abdülaziz tahttan indirildi. Ben bu darbeyi hünkârım hep bu yüzden diye düşünmüşümdür. O paşalar Sultan Abdülaziz'i devirmek isterlerdi zaten. İngilizleri yanlarına çekebilmek için borçların ödenmeyeceğini söylediler paşa. İngilizler böylece sultanın değişmesine karar verdi. Ve maalesef bunu da başardılar. Biz bu vaziyetimizi ilan etmeyeceğiz. Gücümüze eriştiğimizde inşallah bu borçları ödeyeceğiz. İnşallah. Hem o darbede Sultan amcam hatalı bir karar verip Şeyhülislam olarak Hasan Hayrullah Efendi'yi atamıştı. Cemalettin Efendi böyle bir ihanete karışacak kişi değildir. Asla hünkârım. Asla. Eğer bu eller böyle bir şeye imza atacaksa hemen şimdi kurusun. Eyvallah. Handan, bebek ikisi de iyiler değil mi? Endişe edecek bir şey yok şehzadem. Lakin istirahat etmesi icap ediyor. Daha önce yaşadığı düşük vakaların göz önüne alarak kendini yormamasını tavsiye ediyorum. Anlıyorum. Teşekkürler. Ne dedi sana hala? Seni Efsun'la birlikte görünce fena olmuş. Efsun'un Süheyla'ya olan benzerliği Handan'ı çok korkutuyor. Korkmasını gerektirecek bir durum yok. Ben de onu rahatlatmak için defalarca aynı şeyi söyledim. Ne olur şimdi yanına git ve bunu ona kendin anlat. Ayrıca o Efsun denilen kadından da uzak dur. Halacığım, Efsun Hanım'ın Süheyla'ya olan benzerliği benim için bir mana ifade etmiyor. Olsun. Sen yine de uzak dur. Hekim kaygılanacak bir şey olmadığını söyledi. Ben sizi birlikte konuşurken görünce kendimi çok kötü hissettim. O kadının senin yanında ne işi vardı Mehmet? Bunu sana ya da bir başkasına anlatmam pek münasip değil. Efsun Hanım'ı rencide etmek istemem. Bana itimat etti. Ne demek oluyor bu? Neyi söylemem münasip değil? Mehmet. Eğer sen söylemezsen gidip kendisine soracağım. Tamam. Tamam. Efsun Hanım, tefeciye olan borcunu ödediğim için bana teşekkür etti. Borcunu mu? Borcunu mu ödedin? Sana borcunu mu ödetti? Hayır, hayır haberi bile yok. Abdülkadir'i aramak için kumarhaneye gittiğimde Efsun Hanım'ı oradan çıkarken gördüm. Daha önce de görüştünüz yani. Sakin ol, sadece dinle. Onun haberi bile yok. Bir borç meselesi için geldiğini söylediler. Ben de borcu kapattım, hepsi bu. Niye yaptın bunu? O kadının borcu seni alakadar etmez. Başka türlüsü bana yakışmazdı. Efsun Hanım artık bizim bir akrabamız sayılır. Handan. Efsun Hanım'ın Süheyla'ya benzemesi onun kabahati değil. Üstelik karşımdaki Efsun Hanım değil,
gerçekten Süheyla bile olsa bir şey değişmezdi. Ben seninle evliyim. Seni seviyorum. Seni, bebeğimizi çok seviyorum. Üçümüz çok mutlu bir aile olacağız. Ve hiçbir şey, hiç kimse bunu bozamayacak. Bana güven. Güveniyorsun değil mi? Bugün açık değiliz. Ben eserlere bakmaya gelmedim. Sizinle konuşmaya geldim. Buyurun. Ben Sultan Abdülhamid'in kardeşinin oğlu Sabahattin. Prens Sabahattin. Memnun oldum. Ben de. Nasıl yardımcı olabilirim? Size dostunuzdan selam getirdim. Sultan Abdülhamit'ten mi? Hayır. Parvus'tan. Parvus. Bu ismi daha önce hiç duymadım. Sarayda ya. Biliyorum bana güvenmiyorsunuz. Ama bu mektup belki fikrinizi değiştirebilir. Parvus ve Saray'a yazdığınız mektuplar. Parvus bana itimat etmeyeceğinizi düşünerek verdi bu mektupları. Ona yazdığınız hususi mektuplar belki bana güvenmenizi sağlayabilir. Zavallı Sara. Güzel günlerdi. Öyleyse dostunuzdan gelen selamı kabul ediyorsunuz. Parvus'la nasıl bir ilişkiniz var ki? Sizinle bana selam gönderiyor. Kendisi nerede? Hasta. Sarayda kalıyor. Lakin mühim bir durumu yok. Kendisi bir plan tertip etmiş. Saraya girmeden önce de sizi bulmamı istedi. Gördüğünüz gibi ben sadece bir arkeoloğum. Parvus'la herhangi bir plan içerisinde olmama imkan yok. Sizin medeni bir dünya inşa etmek istediğinizi biliyorum. Aynı fikirleri taşıyoruz. Abdülhamid'in ve hanedanının yıkılmasını istiyoruz. Bir hanedan üyesinden bu cümleleri duymak çok şaşırtıcı. Kelimeleriniz beni kirli bir oyuna davet ediyor sanki. Parvus'un bana söylemek istediği bir şey varsa beni bulsun. Fellah Azuri'yi, Arap topraklarında Abdülhamid'in gücü bitsin diye sizin ortaya çıkardığınızı biliyorum. Arap talebelerle kurduğunuz oyunu da biliyorum. Üstelik dostumuz Parvus'un sizin hakkınızda verdiği malumat bu kadar da değil. Ne istiyorsunuz? Aslında hepimiz aynı şeyi istiyoruz. Abdülhamid'in istibdatını yıkmak. Parvus iyi bir plan kurmuş. Sizden de istediği küçük bir şey var. Siz ne istiyorsunuz? Neden hanedanı devirmek istiyorsunuz? Belki sultanlık sırası size de gelir. Hanımefendi, ben hür ve medeni bir devlet için yanıp tutuşuyorum. Bir istibdatı yıkıp diğerini kurmak için burada değilim. Meclisi yeniden açmak istiyorum. Arapların, Bulgarların, Rumların, Ermenilerin kendi kendilerini pekala idare edebileceklerini biliyorum. Abdülhamid'i tahttan indirmeden bunu başaramam. Meclis. İşte sihirli kelimeyi söylediniz Prens Sabahattin. Eğer kanlı bir darbe olmayacaksa sizinleyim. Asla. Benden ne yapmamı istiyorsunuz? Sadece gazete ve kitap basmak için bir matbaaya ihtiyacımız var. Hadis kitapları basacağız. İçinde hurafelerin olduğu kitaplar. Abdülhamit öğrendiği vakit İslam'a zarar gelmesin diye hepsini imha ettirecek. Gazetelerden de Abdülhamid'in hadis kitaplarını imha ettirdiği haberlerini yayacağız.
Parvus Efendi'nin vaziyeti nasıldır? Hünkârım, bünyesi çökmüş vaziyette. Parvus Efendi iyi bakılsın hekim efendiler. Arzu buyurursanız saraydaki revire taşıyalım. Lüzumu yok. Burada her türlü teşhisat var değil mi? Sayenizde payitahtın tüm hastanelerinde var hünkârım. Hünkârım, İngiliz sefaretine haber versek mi? Niçin paşa? Parvus'un hangi memleketin vatandaşı olduğu belli değil ki. Vakit geldi Alman oldu. Vakit geldi Rus çıktı. Vakit geldi İngiliz oldu. Alakadar olan varsa gelip bize sorar zaten. Siz iyi oldu vakit bize haber edersiniz. Zaten uzunca bir süre uyuyacaktır hünkârım. Beklediğimiz güneş nihayet bugün üzerimize doğdu. İstibdadın altında inim inim inlediğimiz günler artık kırık birer hatıra olacak. Her biriniz bu cemiyet için sürgün edilmeyi, hapse atılmayı, hatta ölümü göze alarak çabaladınız. Hakikatleri haykırdınız. İstibdadı göremeyen gözlere aydınlık oldunuz. Siz bizi bu yolda cesaretlendirmemiş olsaydınız biz hiçbir şey yapamazdık. Size bu cesareti veren yüreklerinizdeki hürriyet ateşidir. Şimdi meydanlara çıkalım ve bütün payitahtı hürriyet ateşiyle yakalım. Hemen şimdi çıkalım meydanlara. Harbiyeli talebelerin isyanını herkese gösterelim. Bugün bizi prangalarımızdan kurtardınız. Daha güzel günler göreceğiz. Merak etme. Şimdi yanına 4 kardeşimizi al. Mitingde istediğimiz neticeyi alamazsak şiddete de başvuracağımızı iyice bir anlasınlar. Peki efendim. Hadi. Bir kitap basmak istiyorum. Fakat sizin yardımınıza ihtiyacım var. Size bütün gücümüze yardım etmeye hazırız. Sahte olduğu bilinen hurafe hadisleri bir kitapta toplamak istiyorum. Neden böyle bir kitap bastırmak istiyorsunuz ki? Sahte hadislerden ve hurafelerden azade bir din. Sizce daha iyi olmaz mı? Doğru söylüyorsunuz. Biz bu hurafe ve hadisleri sizin için toplayabiliriz. Hadi bakalım o halde. Vakit kaybetmeyelim. Efendim ne yapacaksınız bu kitabı? Buhari Şerif'in bir cildinin içine koyacağız ve basacağız. Sonra da her yerde yayacağız. Abdülhamit İslam'a zarar gelir diye bu kitapları imha ettirecek. Ama Buhari Şerif'i imha etmiş olacak. Millete bu hadiseyi yaymak için bir gazeteye ihtiyacımız var Esma. Ben hallederim efendim. Niye çağırdınız beni validem? Bekle birazdan öğreneceksin. Bir şey mi oldu validem? Sultanım beni çağırtmışsınız. Ne işi var Sabahattin'in burada? Senin burada olduğunu bilmiyordum. Bizim bu saatten sonra müşterek hiçbir işimiz olamaz. Niye bir araya getirdin bizi? Çünkü mevzu ikinizi de alakadar ediyor. Aranızda geçen bir hadisenin iç yüzünü öğrendim. Öğrendiğim hakikat şu. Sabahattin'le kavga edip vukuat çıkarması için adam tutmuşsun. Bence telafi edebilecek olmasa da kendisine bir özür borcun var. Ben kimseye bir şey borçlu değilim. Tuttuğun adamlar gelip burada itiraf ettiler. Hala mı inkar edeceksin? Hiçbir şeyi inkar etmiyorum validem. Özür dilemeyeceğim. Abdülkadir! Abdülkadir! Üzülmeyin. Abdülkadir benim için bir kayıp değil. Nasıl biri olduğunu ben de geç fark ettim.
Sultanım, bu kadar vakitten sonra hadiseyi neden tetkik ettirdiniz? Hadiseyi tetkik ettiren ben değilim, anneniz. Adamları buraya getiren de kendisidir. Meyit Efendi, Söğütücük sayesinde Luca Tesso'yu yakaladık. Sen de var olasın. Eyvallah. Konuştu mu peki? Bu adam biraz zor konuşur. Lakin Kızıl can yakıyor. Bakalım. Bu durumdan Fredon haberin olmaması şart yalnız. Neden paşa? Ya adamın kardeşi neticede. Yani Luca onu kandırıp kendi tarafına çekebilir. Senin de kardeşin aşağıda notaları acıdan şarkı söylese üzülmez misin? Yanlış adama sordum paşa. Benim kardeşim Osmanlı'ya düşmansa kardeşlik orada bitmiştir. Ya o ne şüphe. Lakin Fredo Sicilyalı ya. O beni bilir. Onun devleti benim. Kiminle çalışıyorsun? Adamların kimler? Konuşacağımı mı sandın ha? Konuşup konuşmaman benim için mühim değil. Ben bu işten keyif alıyorum. Fehim Paşa kardeşimi öldürdü. Ben de sizi öldüreceğim. Bence hayatta kalmak için konuşmalısın. Ben hayatta kalmak için sadece öldürürüm Kızıl. Bekle. Bekle, seni de öldüreceğim. Seni de öldüreceğim. Yoruldum. Sen yorulmadın hala. Ama devam edeceğiz nasılsa. Bugün şehit sultan amcam Abdülaziz Han'ın adı geçti paşa. Şahsi paramdan onun hayrına yardımlar yapalım paşa. Ben yeni hatme başladım paşa. Siz de amcam hayrına Kur'an okuyunuz. Tabii hünkâr. Bu Kur'an amcamın şehit edildiği vakit odasında okuduğu Kur'an. Acaba nerede kalmıştı hünkâr? O suali biz de merak ettik paşa. Bilir misiniz? Hazreti Osman Efendimiz şehit edildiğinde Kur'an okuyordu. Ve onun mübarek kanı onlara karşı Allah sana yeter ayetine damlamıştı. Biz de merak ederiz amcam nerede kalmıştı diye. Ben bu Kur'an'ı defaatle hatmettim. Allah amcamın yarım bıraktığı hatmi bize tamamlatmayı nasip etti. Hünkârım, Fatih Medresesi'ndeki Kur'an talebeleri de her yıl Şehit Sultan için hatim indirirlermiş. Allah onlardan razı olsun. Parvus'un getirdiği sandıktan haber var mı paşa? Sandık şifreli olduğu için açılamıyormuş. Dilerseniz kırıp açsınlar. Olmaz paşa. Böyle kutular şifrelenmişse içinde mutlaka bir tesisat vardır. Kırıldığı vakit tüp içerisinde bulunan civa kırılır ve içinde ne varsa tahrip eder. Hünkârım, vazifeliler usta bir marangozun elinden çıktığını söylüyorlar zaten. Kırmadan açabileceklerini sanmıyorum. O halde marangozhaneye bıraksınlar. Biz alakadar olalım. Emredersiniz hünkârım.